Herkese merhabalar. 9 aylık bir aranın ardından tekrardan karşınızdayım. Böyle bir arayı vermemiz gerekiyordu. Çünkü bu dönem bilgilerin çok paylaşıldığı değil, kişilerin bilinçleriyle yarattıkları ve verdiği kararların yansımalarını deneyimleyecekleri bir dönemdi. Takdir edersiniz içerisinde bulunduğumuz dönemin kaotik yapısı da bu söylediğimi doğruluyor. Evet, bundan sonra her salı günü akşam 8'de inşallah düzenli olarak yayınlara devam edeceğim. Bu haftaki konu başlığım da işte bu yaratma noktasında artık daha radikal ve daha ezoterik bilgilerin paylaşıldığı bir yayın dizisi halinde sizlere yayınlar yapmak istiyorum ve bu haftaki yayının da konusu enerji tezahür eden yaratıcıdır başlığıyla olacak. Ama öncesinde bu yayın dönemini paylaşacağım arkadaşım Aziz Pavlus'u size söyleyeyim. Ressam Ribeiro'nun bir tablosunu eşim de lise zamanında yağlı boya yapmış ve onu dekor olarak şu anda biz de evimizde sergiliyoruz. Yayınlarda da benim yoldaşım olacak. Bunu da ayrıyetten söylemiş olayım. Evet, enerji tezahür eden yaratıcıdır. Ama bu konu başlığındaki yaratıcıyı Allah, Tanrı, kaynak olarak değil, biz olarak yani insanın ruhsal varlığı ve bu ruhsal varlığının kıymetiyle, evrensel ışığıyla neyi yarattığını biraz konuşalım. Hem de uzun bir aranın ardından biraz da geçmişi hatırlayacağımız şekilde farkındalık noktasında bir alan açalım. Sevgili arkadaşlar, bundan önceki yayınlarımda her zaman okumanın, araştırmanın önemini sizlere söyledim. Hatta düzenli takip edenler bilecektir ki benim dahi söylediklerimi tam anlamıyla bir hakikat olarak kabul etmeyin. Araştırın, bakın, doğruluğunu kendiniz kabullendirin. Ki böyle olması lazım. Hatta bunu bir kutupluluk yaratma noktasında söylemiyorum. Şunu bile söylemiştim geçmiş yayınlarımda. İşte çok fazla bu reptilian bilgileri, işte dünya dışı bilgiler, kaçırılma hadiseleri ve hep demiştim ki ya bunlarla ilgilenmeyi bırakalım artık. Hala bu yayınlar çok yapılıyor. Amaç araç olmanın yerine geçmemeli. Sevgili arkadaşlar, kişiler kendi evrensel varlıklarına, kendi galaktik varlıklarına, kendi tanrısallıklarına ve ışıklarına sahip çıkmadığı sürece, bunu keşfetme yolunda gereğini yapmaya yönelik aksiyona geçmediği sürece, kim kimi kimin gemisine bindirmiş, hangi gezegene götürmüş, hangi gezegende üzerinde ne yapmış, ne anlamı var? Değişim biziz. Bizim bilincimiz tüm kainatı değiştiriyor. Bakın bu bilgi çok önemli. Ve size bu konuyla ilgili belki bilimsel tarafta veya modern bilim alanında bu şu anda kabul görmeyebilir. Ama ilerleyen dönemde bu şu anda paylaşacağım bilginin doğruluğunu hepimiz göreceğiz. Bu keşfedildiği zaman hepimiz tezahür ettirme ve enerjinin tezahür eden yaratıcı olduğu bilgisinin bilimsel karşılığını da hepimiz anlamını içsel olarak sindirerek nasıl kullanacağımızı öğrenmiş olacağız. Ben bugün size bu bilgiyi net bir şekilde paylaşacağım. Hep diyoruz ya, atomlar %99 boşluktan oluşuyor. Bir atomun içerisine baktığınızda saf enerjiden başka bir şey göremezsiniz. Bu söylediğim tamamıyla bilimsel bir gerçekliktir. Ve yine biraz önceki söylediğim bilgi dahilinde söylüyorum.
Hepimizin elinde akıllı telefonlar, hepimizin önünde bir Google var. Arayın, araştırın, bakın. Atomun içerisindeki boşluk aslında saf enerji olarak bulunan boşluk sınırsız olasılıklarda tezahür etme potansiyeli barındıran en küçük enerji birimidir. Yani içerisindeki saf enerji sınırsız olasılığı realiteye dönüştürmek için bizim gözlemci etkimizin onunla buluşmasını bekler. Bu beklenti hal olduğunda, yani gözlemci etkisiyle biz bir enerji yolladığımızda tezahür etme gerçekleşir. Şimdi bu bilgi biraz ağır gelmiş olabilir. Ama bunu bir de ezoterik anlamdan veya sembolik anlamdan veya terminolojik anlamdan çıkarıp tam olarak günümüze bir yorumlayalım. Dedik ya, içerisinde bulunduğumuz dönem 9 aylık bir ara verdik. Bilgilerin paylaşılması değil, kişilerin kendi bilinçleriyle yarattıklarını bizzat deneyimleyeceği bir dönemdi. İçerisinde bulunduğumuz dönem. Bundan daha kaotik dönemler en azından bizim neslimiz için ne zaman yaşanmıştı ben bilmiyorum. Ve bu bilgiyi söylerken yanlış anlaşılmasın. Kutupluluk yaratarak değil, vazife bilincini farkındalıklı bir şekilde anlayarak bu söylediklerimi yorumlamanız lazım. Sevgili arkadaşlar, hiçbir kimse yoktur ki bir vazife üzerine bu dünya planında bulunmamış olsun. Aklınıza en olumsuzundan en olumlusuna kadar. Eğer yaratıcı prensip Allah müdahale etmiyorsa ve kitapta da başınıza ne geliyorsa iki elinizle yaptığınızdandır diyorsa, burada çok ince evrensel bir ironi vardır. Şimdi bu ironiyi konuşalım. Hep dedik, bakın benim ağzıma pelesenk olmuş bir şey bu. Okuyun, okuyun, araştırın, doğrusunu anlayın. Sevgili arkadaşlar, anlatılana iman edilmez. Hissedilene iman edilir. Bakın tekrar ediyorum. Anlatılana iman edilmez. Hissedilene iman edilir. Toplumumuzda inandığı dini, inandığı öğretiyi, inandığı evrenselliği hiç kimse araştırmıyor. Hiç kimse bununla ilgili bir mesai içerisine girmiyor. Giriyorsa da çok az bir kesimin olduğunu ben biliyorum. Hatta bunu şöyle bir istatistikle söyleyeyim. Ahkam kesiyor gibi düşünmeyin. 1000 kişide 50 kişi bile değildir. Bu bilgi cümbüşünde diyelim, bu bilgi havuzunda bir saniye ya, burada bir şey var, şunu bir alayım da bir önüme koyup bir araştırayım diyen. YouTube'da çok fazla bilgi var. Kitaplarda çok fazla bilgi var. Televizyonlarda çok fazla bilgi var. Kürsülerde birçok insanlar konuşuyor. Enerji tezahür eden yaratıcı ya. Biz bilmediğimizi tezahür ettirdiğimiz zaman işte içerisinde bulunduğumuz kaosu yaratıyoruz. Kaosu realiteye dönüştürüyoruz. Kaosu tezahür ettiriyoruz değerli arkadaşlar. İnsan bilmediğini tezahür ettirirse başına ne gelebilir başka? Bu gelecek. Ve yine biz yapıyoruz. Kızmayın yönetenlere. Kızmayın kutuplaşma bu haline. Kızmayın sizinle aynı fikirde olmayan insanlara. Tartışamadığınız insanlarla kavga etmek yerine daha profesyonel bir bilinçle bu süreci yönetin. Bizler yarattık. Okumadık, araştırmadık. Dinimizi bilmedik. Kitapları okuduk, anlık tatminleri yaşadık ve devamını getirmedik. Bu bilgileri daha öncesinde de paylaşmıştım. Bu yeni yayın dönemine başladığım için bunu hem geçmişin bir özeti
hem de içerisinde bulunduğumuz döneme daha farkındalıklı bir şekilde yaklaşmanın anahtarını size verip bilincinizde yeni bir kapı aralığı yaratmak için bu bilgileri söylüyorum değerli arkadaşlar. Dönem devre sonunun geldiği ve biz üzerimize düşeni yapmadığımız sürece içerisinde bulunduğumuz bu kaos misli misli üzerimize baskısını hissettirmeye devam edecek. Değişim artık kaçınılmaz. Değişmek zorundayız. Ama bu değişim sadece zihinsel bir değişim değil. Zihnimizi fethettiğimiz yaşam şeklimizin değişmesi arkadaşlar. Kırarak değil, dökerek değil, tartışarak değil, yaka yakaya gelerek değil. Bakın televizyonlara. Bakın tartışma programlarına. Anaokulunda bile çocuklar bu kadar birbirlerini rencide ederek birbirlerine seslenmiyorlardır. İlkokul sırasındaki seviyeden daha düşük bir seviye. Biz tezahür ettirdik. Ortak paydada buluşamadığımız her kişiyle bir düşmanlık yarattık. Düşman olmak demek sadece toplu tüfekli bir savaş değil. Savaşın en kötüsü zihinsel manipülasyonu aktif ettiğimizdir sevgili arkadaşlar. Bakın bu söylediklerim evrensel hakikatler üzerinde hem kişinin kişisel hem de evrensel frekansı yükseltmeye yönelik çok önemli bilgilerdir. Değişmemiz lazım. Enerji tezahür eden yaratıcıysa ve bu yaratıcılar bizsek ve enerjinin bilimsel olarak da karşılığı evrendeki bu boşluğun imajlarla biz doldurup da tezahür ettiriyorsak olanın da bitenin de mimarı biziz. Allah'a bunu fatura edemezsiniz. Yaratıcıya edemezsiniz. Dinlere edemezsiniz. Dinler devri bitti, dinler devri bitti deniliyor. Biten dinler günümüzde okunmayan, bilinmeyen, doğru yaşanılmayan din anlayışıdır. Din ahlaktır. Din affetmektir. Din aslında sabırlı olmaktır. Öğreti olarak söylüyorum. Bunu bir ideolojik, bir tabu olarak söylemiyorum. Dinden kastım ille İslami veya diğer dinlerle ilgili değil. Ben insanın içindeki dinden bahsediyorum. Bakın tasavvufu tanımlarken üstadlar şöyle söylüyorlar. Tasavvuf aslında İslam'ın mistik felsefesidir. Ama tasavvuf dediğimiz öğreti aslında ta antik Mısır dönemindeki inisiyatik dönemden gelir. O dönemdeki öğretiler Sufizm altında işlenmiştir. Ve tasavvufu tanımlarken üstadlar şöyle derler. Tasavvuf Allah'ın seni sende öldürüp kendinde hayat vermesidir. Tanımlamanın derinliğini duyuyor musunuz sevgili arkadaşlar? Allah'ın seni sende öldürüp kendinde hayat vermesidir. Yani evrensel, tüm evrenler, tüm güneş sistemleriyle bilincini rezonansı getirip tek bir bilinç haline gelmek. Tek bir bilinç haline gelen insanın neler tezahür ettirebileceğini bir düşünsenize. Kıymet burada. Din derken X kitabı, Y kitabı, Kur'an kitabı, İncil kitabı, Tevrat kitabı hepsi bir ama bilmiyoruz. Hepsi bir ama okumuyoruz. Hepsi bir ama yaşamıyoruz. Anlatılanları hakikat kabul edip darmadağın bir bilinç hali, darmadağın bir bilgi külliyatı ve darmadağın bir yaşam şekliyle sadece şikayet eden, sadece mutsuzluğunu mutluluğa dönüştürme ile ilgili suni sosyal mücadeleler içerisinde olan bir toplum ve kitleye dönüştük. Bakın çevrenize. Çevreyi bırakın, aynaya geçip kendinize bakın. Benim bu söylediğimi görecek misiniz, görmeyecek misiniz? İşte bu sebeple artık bu değişim içerisinde her kişi bilgi toplama, işine yaramayacak bilgilerle zamanını öldürmek yerine artık kendi içindeki bilgiyi,
o nuru ve ışığı artık sahiplenerek kendi içine dönmesi lazım. Dönem bilgileri toplama dönemi değil. Dönem bu zamana kadar toplanan bilgileri yaşam şekline getirip evreni değiştirmek. Bakın, evreni değiştirmek diyorum. 3. boyut, 5. boyuta geçerken bu değişime direnenler bu dünyadan alınacak. Siz bunun adına ölüm dersiniz, diğeri X der, diğeri Y der. Bu böyle olacak. Evet, bugünlük bu kadar diyelim. Bu konu başlığı ile ilgili gerekli açıklamaları yaptığımı düşünüyorum. Bu da yeni yayın dönemimizin kurdele kesme şekli olsun. Her hafta Salı günü akşam 20.00'da görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiler diliyorum.